Bu robotun adı Figür 03. İnsansı robotların en gelişmiş olanı. Testlerinin yapıldığı ev. Tüm ev işlerini yapabiliyor. Figür 03'ün donanımında neler var? Pek çok kamerası var. Avuç içinde bile kamerası var. Parmak uçlarında sensörler var. Üzerinde 30'dan fazla farklı büyüklükte elektrik motoru var. Üstünde tüm fonksiyonlarının kontrol edildiği mini bir bilgisayar sistemi var. Pilleri 5 saat yetiyor. Peki ya yazılımı? Figür 03'ün tüm fonksiyonları ve çalışma sistemi için yaklaşık 2 milyon satırlık bir yazılım gerekiyor. O da 30 ciltlik böyle bir ansiklopedi yapıyor. Bu insanlar Figür 03'ü üreten mühendisler. Peki bu mühendislerin yani insanın yazılımı nasıl bir şey? İnsanın yazılımı robotların yazılımı ile kıyaslanamayacak kadar kompleks. Bilgisayar dünyasının en önemli isimlerinden Bill Gates, insanın yazılımı ile ilgili kitabında şunları söylüyor. İnsan DNA'sı bir bilgisayar programı gibidir. Ancak şimdiye kadar yaratılmış tüm yazılımlardan çok daha gelişmiştir. Bu, DNA'mızdaki yazılım kodlarının bir modeli. Hücrelerimizin her birinde bunun gibi 3 milyar baz çifti var. Bu şu demek, yani her bir hücremizde bu 30 cilt ansiklopedinin 10 katı kadar yazılım var. Bu robotun tüm yazılımı bunlardan ibaret, 30 cilt. İnsanda ise 35 trilyon canlı hücre var. Yani ben yaşıyorum ama 35 trilyon canlı hücrenin koordinasyonuyla yaşıyorum. Bu şu demek, vücudumdaki 35 trilyon hücrenin her birinde şu ansiklopedi ciltlerinin 10 katı kadar yazılım var. Yani ben aslında katrilyonlarca cilt bilgi yazılımından oluşan bir kütüphaneyim. René Descartes herkesin tanıdığı Fransız filozof. 17. yüzyılda yaşamış. Aynı zamanda analitik geometrinin kurucularından. Descartes felsefi çıkarımlarla Allah'ın varlığını kanıtlıyor. Felsefi önermelerden hareketle Allah'a matematiksel kesinlikte inanır. Ünlü kitabının 5. meditasyonunda şöyle der. Benim gözümde Tanrı'nın varlığı en azından şimdiye değin matematik doğrulara atfettiğim kesinlik kadar bir kesinlik taşımaktadır. Descartes daha yazılımın bilinmediği zamanlarda insanın donanımına dikkat çekiyor. Allah inancının insanın doğasında olduğunu anlatıyor. Demek ki bu fikir bende doğuştan var. Tıpkı kendimle ilgili fikrin de bende doğuştan olması gibi. Gerçekten de Tanrı'nın beni yaratırken, tıpkı bir sanatçının eserine imzasını atması gibi, bu fikri gönlüme yerleştirmiş olmasına hayret etmemek gerekir. Bu imzanın eserin kendisinden farklı bir şey olması da beklenemez. Bu cümleleri güncel tercüme yaparsak, insanın yazılımında Allah inancı var diyor. İnsan DNA yazılımı son 100 yılda keşfedildi. Ruhun yazılımı hakkında ise pek bir şey bilmiyoruz. İnsan ruhu bir pusula gibi bizi Allah inancına yöneltiyor. Pusula yönleri daima doğru gösterir. Çürüyüp bozulmadığı sürece. İnsan ruhu benliğini kaybetmedikçe, insanlığını yitirmedikçe Allah inancı diriliğini korur. Descartes bunların yanında yaratıcısını görebilmeyi de umut ediyor. Burada bir süre soluklanıp Tanrı'nın kendisini temaşa etmek isterim. Onun sıfatlarına kafa yormak,
karanlığa bulanmış ruhumun gözlerinin dayanabildiği kadarıyla o engin ışığın güzelliğini seyretmek, onun hayranı olmak ve ona tapmak isterim. Descartes'in bu beklentisi gerçekleşir mi? İnsanın donanımı bu yükselişe yeter mi? Figür 03 örneğinden gidelim. Figür 03'ün kendi yazılımı dışında bir hareketi olabilir mi? Bu ise Tesla'nın Optimus'u. Yazılım ve donanımına Kung Fu yeteneği yüklenmiş. Bu Unitree G1. Masa tenisi oynuyor, takla atabiliyor, akrobatik hareketler yapıyor. Figür 03 yazılımında olmayan bir şeyi yapamıyor. Şöyle bir varsayımda bulunalım. Figür 03'ün yazılımına olmayan bir şeyler ekleyelim. Şu komutları girelim. Test edildiğin evden çık. Figür 3 fabrikasına git. Orada seni üreten mühendislerle konuş. Figür 03 bu yazılım güncellemesi sonrası yola çıksa. Fabrikaya geldi. Kendisine üretenleri görebilir mi? Göremez. Çünkü gözleri insan gözü gibi değil. Sadece belli koordinatları, yeşil noktaları algılıyor. Her şey yeşil noktalar ve bilinçsiz cisimler. İnsan algısı yok. Üreten mühendisleri göremez. Konuşabilir mi? Konuşamaz. Yazılımına eklediğimiz şu cümleyi söyler. Merhaba, ben Figür 3. Sizinle konuşmak istiyorum. Bunu der ama kendine söylenenleri anlamaz. Yanıt veremez. Duyamaz çünkü yazılım ve donanımında ses algılama özelliği yok. Düşünebilir mi? En zoru bu. İnsan beyni düşünme yeteneğine sahip. Düşündüğümüzde beynimizde bir saniyede 100 trilyon ile 1 katrilyon arası sinaptik işlem gerçekleşir. Figür 03'ün işlem hacmi bununla kıyas edilemez. Bu nedenle düşünemez. Öyle bir yazılımı yok. Sadece kayıtlı emirleri ve komutları yapıyor. İnsanı olağanüstü bir robot olarak düşünebiliriz. Beyin süper bir bilgisayar. Katrilyonlarca cilt DNA bilgisinin koordinasyonunu yapıyor. Hiçbir bilgisayar bu kadar üstün özellikli değil. İnsan sadece bedenden oluşmuyor. İnsanın ruhu da var. Ve insan ruhunda Descartes'in işaret ettiği yaratıcı düşüncesi var. Ayrıca yaratıcıya yönelme ve onu görme isteği var. Yazılımımızda daha pek çok şey var. Örneğin içimizde sonsuzluk duygusu var. Hiç ölmeyi istemiyoruz. Her şeyin en iyisini istiyoruz. En güzel insanlar, en güzel kadınlar, en güzel erkekler, en güzel yemekler, en güzel evler. İçimizde dünyadaki güzel şeylerin süreklilerini elde etme duygusu var. İnsanların büyük çoğunluğu bunları elde edemeden yaşıyor. Yazılımlarındaki beklentilerine kavuşamıyor. İnsanlar eriştikleri güzellikleri tadıyor ama doymuyorlar. Ruhlar çoğu zaman yaralı. Aşk, ayrılık ve gurbet yaraları var. Yapılan müzikler bunu gösteriyor. Müzik parçalarının büyük çoğunluğu aşk ve ayrılık temalı. İnsanın dışındaki canlılarda bu tür istekler yok. Bu tür istekleri açığa çıkaracak yazılımları yok. Bir ineğin yemek hayali otla sınırlı. Ot yiyor, süt yapıyor. Aslan ot yemiyor, onun yazılımında et var. Bir tavuk için kümesinin lüks olması çok önemli değil. Yemini bulması yeterli. Bir kedi için en büyük mutluluk kendisini seven bir sahibinin olması.
Yazılımları insan yazılımından farklı. Bizim gibi hayalleri yok. Tıpkı Figür 03'ün yazılımında olmayan masa tenisi oynamayı aklına getiremeyeceği gibi. Takla atmayı düşünemeyeceği gibi. Kung fu yapamayacağı gibi. İnsanda sonsuzluk duygusu var. Sınırsız istekler var. Bu duyguların yazılımımıza yerleştirilmiş olması, eğer istersek bunları elde edebileceğimizi gösterir. İnsan içine sıkıştığı 3 boyutlu maddi alemi aşmak isterse, 11 boyutun ötesine geçmeye çalışırsa, yazılımına yerleştirilmiş amaçlara yönelmiş olur. Bu yöneliş karşılıksız kalmaz. Ve Allah dilerse, yarattığı bu olağanüstü robota boyutlar ötesinde sonsuz bir yaşam verebilir. Böylece insan yazılımındaki hedeflere varmış olur.